Şans yaratılabilir mi? Neden bazı insanlar çok şanslı? Biz de istersek şanslı olabilir miyiz? İşte bu videoda bunu konuşacağız. Çünkü bazı insanlar vardır, sanki hayat hep onların önüne doğru kapıları açar. Doğru insanlarla tanışırlar, doğru zamanda, doğru yerde olurlar. Fırsatlar bir şekilde onları bulur. Biz de uzaktan bakıp şöyle deriz: ne kadar şanslı birisi. Ama ya mesele gerçekten sadece tesadüfi şans değilse? Ya bazı insanlar gerçekten farkında olmadan şanslarını üretiyorlarsa? Ya aslında HGCDT formülünü kullanıyorlarsa? Ki bu formülü kullandıklarının ben farkında olduklarını zannetmiyorum. Ama şanslı olan insanların hayatlarına baktığımızda bu 5 parçanın bir şekilde çalıştığını görüyorsunuz. Çünkü şans çoğu zaman hani gökten düşen bir mucize değil. Hazırlığın, görünürlüğün, cesaretin, dikkatin ve tekrarın birleştiği yerde ortaya çıkan bir ihtimaldir. Şimdiden uyarıyorum, bu videonun sonunda şansı olan bakış açınız değişebilir. Çünkü meselenin şansı doğmak olmadığını, şansın sizi bulabileceği bir hayat kurmak olduğunu çok iyi anlayacaksınız. Bu arada beni ilk defa bu videoyla görenler için ben Hüseyin Pınar. YouTube'da sizlere ilham veren psikoloji, hayat ve sanat hikayeleri anlatıyorum. Bugünkü konumuz da acayip ilham verecek. Şans denilen şey gerçekten ne? Şimdi bizler şansı genelde kontrolümüzün dışında gelişen iyi olaylar olarak düşünüyoruz. Birinin kitabı doğru yayın evine denk gelir. Bir müzisyen bir kafede doğru insanla tanışır. Bir girişimci yıllardır düşündüğü fikri tam zamanında hayata geçirir. Bir içerik üreticisinin videosu bir anda milyonlarca kişiye ulaşır. Şimdi dışarıdan bakınca bütün bunlara ya şansı yaver gitti demek kolayımıza geliyor. Ama yakından bakarsanız o şansın arkasında çoğu zaman görünmeyen bir hazırlık vardır. O yazar belki yıllarca yazmıştır. Ki Martin Eden'i okuyanlar şu an ne demek istediğimi çok iyi anlayacaktır. O girişimci belki defalarca başarısız olmuştur. O içerik üreticisi belki kimse izlemezken bile üretmeye devam etmiştir. Yani bazen şans kapıyı çalan biri değil, bazen şans kapı çaldığında içeride hazır olan kişidir. The Karate Kid filmini hatırlayın. Daniel, Mr. Miyagi'nin arabalarını cilalıyor. Yerleri siliyor, çitleri boyuyor. Başta bunun karateyle hiçbir ilgisi yok gibi görünüyor. Hatta Daniel bile bir noktadan sonra isyan noktasına geliyor. Ama sonra anlıyoruz ki o hareketler aslında Daniel'ın reflekslerini hazırlıyormuş. Yani fırsat dövüş anında geliyor. Ama o fırsatı kullanmasını sağlayan şey daha önce bilmeden yaptığı hazırlık. Çünkü hazır olmayan insan şansı kaçırabilir. Bazen fırsat gelir ama biz onu taşıyacak durumda olmayız. Biri bize bir iş teklif eder ama elimizde gösterecek bir şey yoktur. Biri bizi keşfetmek ister ama biz üretmeyi çoktan bırakmışızdır. Ve sonra ne deriz? Şansım yokmuş, nasip değilmiş. Ama şans geldi kapına ama işte onu karşılayacak halde değildik. İşte bu yüzden şansın ilk parçası hazırlık. Çünkü hazırlık rastlantıyı fırsata çeviren zemini oluşturuyor. Birinin sana bir fikir vermesi şans olabilir ama o fikri hayata geçirmek hazırlıktır. Doğru insanla tanışmak şans olabilir ama o insanla anlamlı bir bağ kurabilecek durumda olmak hazırlıktır. Şans hazırlıksız insana geldiğinde sadece tesadüf olarak kalır. Hazırlıklı insana geldiğinde ise fırsata dönüşür. Ama hazırlık tek başına yetmez. Çünkü dünyadaki en hazırlıklı insan bile eğer hiç görünür değilse fırsatların onu bulması çok zorlaşır. İşte burada ikinci parçamıza geliyoruz. Görünürlük. Bir yağmur düşünün. Yağmurun ne zaman ve ne kadar yağacağını kontrol edemezsiniz. Ama elinizdeki kabın büyüklüğünü kontrol edebilirsiniz. Küçük bir bardakla beklerseniz birkaç damla toplarsınız. Büyük bir kapla beklerseniz çok daha fazlasını. İşte şans da biraz böyle. Hayatın ne zaman karşımıza ne çıkaracağını bilemiyoruz. Ama şansın bize değebileceği yüzeyi büyütebiliyoruz. Daha çok insanla tanışarak, daha çok üreterek, daha çok paylaşarak, daha çok deneyerek, daha çok ortamda bulunarak. Çünkü görünürlük şansın seni bulabileceği alanı genişletir. Julia Powell'ın hikayesi de biraz böyle. Julia küçük mutfağında Julia Child'ın tariflerini yapmaya başlıyor. Dışarıdan bakınca çok sıradan bir şey. Bir kadın evinde yemek yapıyor. Ama onu farklı kılan şey şu: Julia bunu sadece kendi mutfağında bırakmıyor. Yazıyor, paylaşıyor, görünür hale getiriyor. O küçük mutfakta yaptığı şey internette bir bloğa dönüşüyor. Blog büyüyor, binlerce kişiye ulaşıyor.
Sonra kitap oluyor. Hatta yıllar sonra Julia adıyla filme dönüşüyor. Yani şans sadece onun yemek yapmasında değildi. Şans yaptığı şeyi dünyanın görebileceği bir yere koymasındaydı. Şimdi bir video paylaşmazsan kimse onu izleyemez. Bir fikrini söyleyemezsen kimse seni dinlemez. Bir yere gitmezsen orada tanışacağın insanla tanışamazsın. Biz bazen şansın bizi bulmasını bekliyoruz. Ama kendimizi hayatın hiçbir noktasında görünür kılmıyoruz. Sonra da neden bana fırsatlar gelmiyor diye soruyoruz. İşte daha çok temas, daha çok ihtimal demektir. Daha çok ihtimal, daha çok fırsat demektir. Ama fırsatların da gerçekten şansa dönüşmesi için bir şeye daha ihtiyacı var. Diğer parçamız cesaret. Şans cesareti sever. Çünkü şans çoğu zaman sessiz kalan insanı değil, adım atan insanı bulur. Bir mesaj atarsın, bir cevap gelir. Bir video paylaşırsın, biri izler. Bir yere gidersin, biriyle tanışırsın. Bir şeyi denersin, başka bir kapı açılır. Adım atmadığında ise hiçbir şey olmaz. Belki hata yapmazsın, belki reddedilmezsin, belki küçük düşmezsin ama aynı zamanda hiçbir ihtimalin içine de girmezsin. Rocky'nin hikayesi de biraz böyle. Bugün Rocky dediğimizde aklımıza sinema tarihinin en ikonik karakterlerinden biri geliyor. Ama o filmin arkasında Sylvester Stallone'un kendi cesareti var. Stallone o dönemde beş parasız, işsiz ve Hollywood'da tutunmaya çalışan bir oyuncu. Sonra Rocky'nin senaryosunu yazıyor. Senaryo beğeniliyor, hatta ona ciddi paralar teklif ediliyor. Ama bir problem var. Yapımcılar senaryo istiyor ama Rocky'yi Stallone'un oynamasını istemiyor. Daha tanınmış bir oyuncu istiyor. Stallone burada çok cesur bir şey yapıyor. Paraya daha çok ihtiyacı olmasına rağmen senaryoyu satmayı reddediyor. Rocky'yi ben oynayacağım dedi. Yani sadece fırsatı beklemiyor. O fırsatın içinde kendi yerini de savunuyor. Sonra film çekiliyor ve devamını biliyorsunuz. İşte bu hikayenin şansla ilgili söylediği şey çok net aslında. Bazen şans kapıya gelir ama senin cesaretin yoksa o kapıdan kendi hayalin değil, sadece fikrin geçer. Cesaret dediğimiz şey bazen ben de bu ihtimalin içinde olmak istiyorum diyebilmektir. Hayatta hiçbir hamle yapmadan şans bekliyoruz. Keşfedilmek istiyorum diyoruz ama üretmiyoruz. Doğru insanlarla tanışmak istiyorum diyoruz ama kimseyle konuşmuyoruz. Hayatım değişsin istiyorum diyoruz ama her gün aynı yerde, aynı şekilde, aynı düşüncelerle kalıyoruz. Hadi diyelim hazırlıklı olduk, görünür olduk, cesaret gösterdik diyelim. Yine de bir şeyler eksik kalabilir. Çünkü fırsat bazen karşıdadır ama sen onu göremezsin. İşte dördüncü parçamız bu yüzden önemli. Dikkat! Şimdi size bir gazete göstereceğim. Sizden istediğim şey çok basit. Bu sayfada kaç tane fotoğraf olduğunu saymaya çalışın. Sayabildiniz mi? Richard Wiseman'ın şanslı ve şanssız insanlar üzerine yaptığı ünlü deneylerden birinde katılımcılardan bir gazetede kaç tane fotoğraf olduğunu saymalarını istemiş. Ama kimsenin bilmediği şey Richard gazetenin içine büyük puntolarla saymayı bırakın. Bu gazetede 43 fotoğraf var. Yazısını eklemiş. İşte kendini şanslı gören insanlar bu mesajı daha kolay fark etmişler. Kendini şanssız gören insanlar ise çoğu zaman fotoğrafları saymaya o kadar odaklanmışlar ki o mesajı görememişler. İşte bu deneyin söylediği şey çok çarpıcı aslında. Bazen fırsat gerçekten orada ama biz onu göremiyoruz. Çünkü zihnimiz sadece eksikliklerimizi, korkularımızı, başarısızlık ihtimallerini veya tek bir hedefi tarıyor o ara. Tıpkı gazetede sadece fotoğrafları saymaya çalışırken sayfanın ortasındaki cevabı kaçırmak gibi. Hayatta da bazen böyle yapıyoruz. Sadece kaybettiğimiz şeye bakıyoruz. Açılan yeni yolu görmüyoruz. Sadece planımızın bozulduğunu düşünüyoruz. Belki de o bozulmanın başka bir ihtimali başlattığını fark edemiyoruz. Bakın, size kendimden bir şey anlatayım. 2020 yılında İstanbul'a yüksek lisansa gittiğimde 2 ay iş bulamadım. Psikoloji alanında her yere başvurdum ama öğrenci olduğum için iş vermediler. Bir ofis stajyer olarak beni kabul etti ama para vermiyorlar. Dedim neyse herhangi bir işe gireyim, en azından kiramı, mutfak masrafımı falan çıkartayım. Bakın abartmıyorum. 2 ay iş aradım. İş yok. Kafayı yiyeceğim. Cebimde 2 aylık kira param var. O dönemde bir oda kiralamıştım ve 500 lira falandı. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani başka bir param yok. Açım bir yandan. Bir kurabiye ile 2 gün idare ettiğimi bilirim. Okulun yanında bir tane çorbacı vardı. Gidiyordum oraya. Az mercimek içiyordum. Yanında koca bir sepet ekmek yiyordum.
Neyse bir gün bir tane bir iç giyim mağazası buldum. İşte oradaki görevli çocukla falan konuştuk. Dedi ben seni ertesi gün arayacağım. Ertesi gün oldu, aramadı. Sonra etkinlikler organize eden bir çocuğa ulaştım. Hani doğum günü partileri falan ayarlıyorlar. Hani basit bir iş aslında, yapılabilir yani. Balon falan şişiriyorsunuz, süslüyorsunuz odayı falan. Adam benden CV istedi. Attım. Ne dedi biliyor musunuz? Sen bizim için çok fazlasın. Ben seni alamam. Abi yani benim işe, paraya ihtiyacım var. Adam benim CV görünce beni almadı. Neyse sonra bir gün telefonum çaldı. LC-Waikiki'den arıyorlar. Onlara başvurmuştum İstanbul'a vardığımda. Yaklaşık 1-1,5 ay sonra beni aradılar. Görüşmeye çağırdıkları şubeye giderken tesadüfe bakın o şubenin birazcık daha öncesinde Mavi vardı. E5 karayolu kenarında. İstanbul'da yaşayanlar bilir. Yeni Bosna Mavi. Şimdi benim Mavi ile de şöyle bir tatlı bir anım var. Lisanstayken en yakın arkadaşımla birlikte AVM'ye gittiğimizde Mavi mağazasını dolaşmayı çok seviyorduk. Şimdi Mavi pahalı bir markaydı o dönemler ve hani öğrenci olduğumuz için de hani bir şey satın alamıyorduk ve dolaşmak çok keyifli geliyordu. Şimdi ta üniversite zamanlarından gelen bir alışkanlık. Neyse şimdi ben o store'u görünce dedim ki hani LC-Waikiki'den görüşmeden çıkınca dedim ben buraya bir uğrarım. Hani bir eski anıları yad ederiz, bir store'u dolaşırım. Hani başvurmak falan hiç aklımda yok. Neyse dönüşte Mavi'ye uğradım. İşte içeride kıyafetlere falan bakıyorum. Kasada bir baktım bizimle çalışmak ister misiniz yazısı var. Hemen işte müdürle konuştum, dedim ya ben lisansımı okurken Amerika'ya da gittim. Benim dedim İngilizcem var. Şimdi yanda da otel var, onu görüyorum. Hani yabancı bir müşteri olursa dedim onlar bende. Şimdi ben böyle özgüvenli konuşunca müdür beni gözüne kestirdi. Dedi tamam insan kaynaklarıyla hemen görüşme ayarlıyorum. Salı buraya gel. Şimdi salı tamam geleceğim de benim sıfır bilgi mağazacılığa dair. Neyse salı oldu. Biz görüşmeye gittik. Bir tane hanımefendi vardı. 3 kişi görüşmeye girdik biz. Şimdi bende sıfır bilgi. Hani sorular sorulmaya falan başlandı. Ben birazcık geri durdum. Ve diğer insanların, çocukların cevabına göre bir şeyler söylemeye başladım. Neyse görüşme bitti falan. Herhangi bir sonuç çıkmadı. Bir yandan da hani babamla konuşuyorum. Ya işte baba iş bulamadım falan. Babam da hani bir tane tanıdığa ulaşmış. O tanıdığa ulaştığı kişinin de bir tane arkadaşı Flo'da müdür yardımcısı. İşte bana iş ayarladı. Bakın hikaye çok iyi bir yere bağlanacak. Dedi ki işte bir tane AVM var. İşte söyledi oraya git. Seni işe alacaklar. Gittim ben AVM'ye. Ekip falan harika. Müdür yardımcısı hani dünyalar tatlısı bir insan. Acayip ısındım oraya. Adam işte hemen sevdi beni, aldı depoya. Hani sözleşmeyi çıkarttı, koydu önüme. Kalemi aldım. Tak. Mavi'den arıyorlar. Şimdi döndüm müdür yardımcısına, dedim ki ya bir telefon geldi müsaadenizle. Çıktım dışarı, işte açtım. Alo falan. Dedi işte Mavi'den arıyoruz. Kabul aldınız. Pazartesi işe başlıyorsunuz. Dedim tamam geleyim. Hani geleyim de hani nasıl geleceğim? Şimdi Flo'nun deposundayım. Sözleşme önümde. Kalem elimde, imza atmam lazım. Hani hayır diyemem, ayıp olur. Şimdi ben ne dedim biliyor musunuz adama? Müdür yardımcısına Flo'nun. Ben dedim Mavi'den kabul aldım. Kalbim dedim oraya gitmem gerektiğini söylüyor. Ama dedim burayı da çok sevdim, hani sizi kaybetmek istemiyorum. Dedim abi bana bir 2 hafta müsaade edin. Ben dedim bir gideyim bir deneyeyim orayı. Olmazsa dedim ben buraya geri dönmek istiyorum. Adam ne dedi biliyor musunuz? Tamam dedi. Git 2 hafta dene. Biz buradayız. Sonra ben abi Mavi'de işe başladım. 2,5 yıl orada çalıştım. Acayip güzel insanlar tanıdım. Bana çok şey kattılar. Çok acayip güzel şeyler öğrendim. İşte o ara yüksek lisansımı tamamladım falan, Amerika'ya yerleştim. Sonra bu Mavi'den edindiğim bilgi ve tecrübeler bana nasıl faydası oldu biliyor musunuz? Ben New York'a taşındığımda Manhattan'da kıyafet sektöründe milyon dolarlık bir operasyonun menajeri oldum. Düşünün. Nereden nereye? İşte bu yüzden şans bir piyango bileti değil. Eğer zihnin sürekli ben şanssızım, benim başıma iyi şeyler gelmez, zaten olmaz diye çalışıyorsa önüne çıkan küçük ihtimalleri bile göremeyebilirsin. Ama zihnin bugün ne olabilir? Buradan ne çıkabilir? Bu karşılaşmanın içinde ne var diye tarıyorsa aynı dünyada daha fazla fırsat fark etmeye başlıyorsun. Ama dikkatle şimdi tek başına yetmiyor. Çünkü bazen bir şeyi bir kez denersin olmaz. Bir video paylaşırsın izlenmez. Bir başvuru yaparsın cevap gelmez. Sonra hemen şöyle dersiniz. Ya gördün mü? Ben şanssızım. Ama şansın 5. parçası tam burada devreye girer. Tekrar.
İşte bu son parçamız şansı beklemekten çıkarıp ihtimale dönüştürür. Bir kere denediğinde sonuç alamayabilirsin ama 10 kere denediğinde ihtimal değişir. 100 kere denediğinde artık sadece şansa güvenmiyorsundur. Bir sistem kuruyorsundur. Bir video paylaşırsan belki kimse görmez. 10 video paylaşırsan bir ihtimal doğar. 100 video paylaşırsan artık şansın seni bulabileceği yüzey büyümüştür. Ve çoğu zaman dışarıdan şans gibi görünen şey içeriden bakınca tekrarın bir sonucudur. Birinin bir anda başarılı olduğunu görürüz. Ama onun yıllardır yaptığı tekrarları görmeyiz. James Dyson'ın hikayesi de bunun en iyi örneklerinden biri. Bugün Dyson dediğimizde aklımıza çok başarılı bir marka geliyor. Dışarıdan bakınca sanki doğru fikir doğru zamanda ortaya çıkmış ve bir anda büyümüş gibi görünüyor. Ama işin içinde çok bambaşka bir tekrar hikayesi var. Dyson torbasız elektrikli süpürge fikrine ulaşana kadar yıllarca çalışıyor ve sayısız deneme yapıyor. 5000'den fazla deneme. Bir düşünün. İşte hazırlık seni fırsata hazırlar. Görünürlük fırsatın seni bulabileceği alanı büyütür. Cesaret seni oyuna sokar. Dikkat fırsatı fark etmeni sağlar. Ve tekrar ise bütün bunları tesadüf olmaktan çıkartıp hayatının düzenine dönüştürür. HGCDT dediğim şey tam olarak bu. Videonun başında söylediğimiz gibi. Belki de mesele şansı doğmak değil. Mesele şansın bizi bulabileceği bir hayat inşa etmekte. Şansınız bol.